Dünyada sadece içine girebildiğimiz parlamento binası. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Sydney'den Canberra'ya doğru yola çıkıyordum ama motosikleti bir kontrol ederken bir baktık ki motorun keçeleri patlamış. O yüzden onu tamir etmeden beni göndermediler. Onu tamir ediyoruz ve başkente gidiyoruz. Ve ne fark ettik yola çıkarken? Şey patlamış. Ne o? Balata mı? Yok. Keçe. Amortisör keçelerim patlamış. Durmuşken değiştiriyoruz. Görüşürüz. Zaten burasını açık bir şekilde söyle burayı görürsen. Tamam. İleride ortada kal, solda kal. Şeritleri gösteriyor böyle yan yana. Teşekkürler her şey için. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuk. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ve Sydney'den ayrılıyoruz. Görüşürüz gençler. Çok güzel geçirdim Sydney'i gerçekten. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Canberra Avustralya'nın başkenti ve biz başkente doğru gidiyoruz. Otoban olacak. 283 kilometre var. 2 tane rota vardı Canberra için. Bir tanesi böyle sahilden Wollongong üzeri gidiyor. Diğeri de direkt Canberra'ya gidiyor. Bugün biraz hava kötü. Biraz da motosikletin ülkeden çıkması gerektiği için acelem var arkadaşlar. Melbourne'e gitmem gerekiyor. O yüzden direkt gidiyorum. Canberra'ya gezeceğiz. Canberra'da büyükelçiliğimiz var. Çanakkale Müzesi var. Parlamento binası var. Onları gezeceğiz. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Canberra. Burası için Ankara diyorlar mesela. Ne tende duygu ne de biraz uyku. Başkent falan dikkatli olalım gençler, ceza yazmasınlar gider ayak. Vallahi sıkıntı çıkar. Zaten şu an kafamızda çok büyük soru işaretleri var. Bazen ana yolları, otobanları kullandım ama ödeyebileceğim bir sistem olmadığı için bakalım çıkarken ceza yiyecek miyim, yoksa Avustralya yabancı plakaları bunu hediye mi ediyor? Mesela Harbour Bridge'den geçerken bugün otobana bağlandığımda falan Sydney'in içinde bayağı bir paralı yol kullandım. Hadi abi, ne oldu, niye duruyorsun? Ha, bak buralar
Merkez gibi. Bomboş her yer. Ha, burası ne böyle? Baksana orman. Ha, ne güzelmiş eski Vespa. Karşıda şey çok güzel. Güzel bir nehir var. Bütün şehirlerde de nehir var yani. Şurada da bir bayrak var. Singapur bayrağına benziyor eğer karıştırmıyorsam. Ne alakası var ki Avustralya'yla? Buralar bence hep böyle şey, merkez gibi park. Çünkü baksana böyle yerleşim bile şey, her şey çok organize edilmiş. Çünkü burası planlanmış bir şehir. Demişler buraya bir şehir yapalım. Nasıl olsun efendim? Ortasında bir göbek olsun. Göbeğe bir bayrak koyalım. Efendime söyleyeyim. Evler falan böyle olsun. Hadi o zaman. Şimdi Vietnam'da tanıştığım çok tatlı bir doktor vardı. Brisbane'da, hatta onun kızında kaldım. Şimdi ise onlara gidiyorum. Bayağı bundan bir sene önce falan. Bugün size doğru olarak bildiğiniz ama yanlış olan bir şeyden bahsedeceğim. Avustralya'nın başkenti Sydney değil arkadaşlar. Canberra. Sydney'e yaklaşık 280 kilometre uzaklıkta başka bir şehir. Sebebi ise çok uzun yıllar boyunca Sydney ile Melbourne kavga etmiş. Ben başkent olacağım, hayır ben başkent olacağım diye. Ve sonrasında demişler ki kavga yok. Biz bir tane yeni bir şehir organize edeceğiz. Siz de efendim ne yapıyorsanız yapın. Orada kavga etmeyin kuzum diye yeni bir şehir organize etmişler. Çok komik değil mi? Canberra'ya geldik. Parlamento binası, Türk Büyükelçiliği ve Çanakkale Müzesi burada. Yollar da ne boş, ne de boş. Buradan mı gireceğim? Where should I park? Inside? How are you? Oh, so cool. After Vietnam, 1 year. After 1 year. Is it okay? That should be good. Maybe a little bit more forward. More? Yeah, fantastic. Ve geldik savaş anıtına. Avustralya tarihine gerçekten önem gösteren bir ülke. Bunu yaklaşık 7,5-8 aydır Avustralya'dayım. Her yerde ya bir Anzac köşesi var, Anzac Memorial anıt var. Asla unutmayan, unutturmamaya çalışan
savaşta yaşananları, kaybettiklerini unutturmamaya çalışan bir ülke. Gerçekten bu çok değerli çünkü. Evet arkadaşlar, Canberra'daki savaş anıtına geldik. Burası 1941 yılında yapılmış. Şu anda savaş anıtı arkamda ama karşımda tam olarak gördüğünüz yer parlamento binası. Size anlatmak istediğim planlanmış bir şehir olduğunu çok iyi bir şekilde gösteren tam olarak bu. Çünkü yolların genişliğini vesaire görebiliyorsunuz. Tam olarak döndüğümde ise burada savaş anıtı var. Bu anıt 1941 yılında Avustralya için savaşmış askerleri onurlandırmak, onları unutturmamak adına yapılmış bir yer. Gerçekten yıllar önce yapılmış ama yepyeni duruyor. Şimdi burada birçok bölüm var. Hepsini tek tek gideceğiz ama öncesinde şuradan bir ilerleyelim. Hey, good morning. Şimdi burası arkadaşlar birçok bölümden oluşmuş. Anıt bölümü var, onur listesi var, yüz binlerce ismin yazılı olduğu. Şimdi buradan başlayacağız ve sonrasında ilerleyeceğiz. Duvarda savaşılan ülkeler gözüküyor. Ortada bir havuz ve sönmeyen bir ateş var. Hall of Memory burası arkadaşlar. Anıt bölümü. Burada kesinlikle çok farklı bir atmosfer var. Burada döşenmiş olan tüm mozaikler Avustralya askerlerinin cesaretini simgelemekteymiş. Tam ortada ise bir tane aslında mezar var ve bu mezar bilinmeyen askerin mezarı olarak söyleniyor. Sebebi ise savaşlarda kimliği belirlenemeyen tüm Avustralyalı askerleri temsil ediyor. Gerçekten çok etkileyici. Burası gerçekten çok etkileyici arkadaşlar. Çünkü burada yüz binlerce isim var. Avustralyalı askerlerin isimleri var. Ve buraya ziyaretçiler genellikle haşhaş çiçekleri bırakıyorlarmış. Red poppies deniyormuş İngilizcesine. Savaşta kaybedilen canlara duyulan saygı niteliğinde gerçekten. Şöyle yakından da göstereyim size. Ve sadece burada değil, burası uzayıp gidiyor. Roll of Honor. İkinci Dünya Savaşı. 1939. Suriye, Lübnan.
Ege Denizi'ndeki bot. Wow. Papua var. Çok var, çok. Çok. They started bringing in food and then bits of tobacco or any other odds and ends. Ve burası da Birinci Dünya Savaşı'na ait görsellerin olduğu, anıların olduğu yer. Ve burada direkt zaten Türkiye ile Çanakkale ile karşılaşıyoruz. Anzak askerlerini görüyoruz. Lone Pine diyor. Bu taraftan başlayalım. Gelibolu'dan resimler. Toplara bak. Türk askerlerinin burada kıyafetlerini görüyoruz. ...25 Nisan 1915. Gelibolu'ya indikleri bot. Wow. Anıtın karşısında bakın ne var. İşte bu anlar bu gezinin benim için en özel anlarından birisi oluyor. Özellikle Avustralya'da zor açıklamak bu duyguyu. Gerçekten çok zor. Türk bayrağımızın olması, savaşa ve binlerce ölüme rağmen burada Atatürk'ün olması çok değerli ya. Atatürk. Teşekkür ederiz her şey için. İngilizce hem Türkçe yazılmış. Atatürk'ün savaştan sonra söyledikleriyle ilgili. Şurayı okuyun. Günümüzde tüm dünya Mustafa Kemal'i Türklerin atası, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk olarak tanımaktadır. Net. Yani üzerine başka hiçbir yorum yapamazsın. Sekiz ay boyunca savaşmışlar. Belki de Avustralya'yı bu kadar sevmemin sebebi işte tek taraflı değildir ya. Ortak bir geçmişin olması da belki ve o verilen geçmişe verilen değer, onu her köşede görebilmek de bence beni çok etkiliyor olabilir. Canberra'dayız. Size şehir merkezini de göstereyim dedim. Sevimli, küçücük zaten. Burada şey var, AVM gibi şeyler var, mağazalar var. Sanıyorum ki tam olarak merkez burası. Kafeler falan filan.
Birazcık çalışma. Burası gerçekten çok sessiz, sakin arkadaşlar. Luna Parkı da var. Atlı karınca. Bitti. Genç terk edilmiş şehir gibi. Gerçekten şehir merkezi bu kadar. Bir sonraki durak noktamıza gidiyoruz. Bakalım neresi, ben de henüz bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar geldik. Nereye? Parlamento binasına. Bir bu işlerde siyasete karışmadığım kalmıştı. Onu da yapacağız hep beraber. Alnımızın akıyla. Bakalım. Geldik Avustralya Parlamentosu'na. Burası dünyada tek arkadaşlar. Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bir meclise, bir parlamentoya gelebileceğiniz tek yer, halka açık bir parlamento. Şansa da Singapur Cumhurbaşkanı buradaymış. O yüzden her yerde Singapur bayrakları varmış. Şimdi öğrendim. Herkes Avustralya'nın başkentini Sydney olarak biliyor. Ama Avustralya'nın başkenti şu anda bulunduğumuz Canberra. Hikayesi de gerçekten çok iyi çünkü 1900'lü yıllarda Sydney ile Melbourne çok ciddi kavgalara dolaşmışlar. İşte ben başkent olacağım demiş Sydney. Melbourne demiş ki ben başkent olacağım. İşte sonrasında hükümet bu işe bir son vermek istemiş. Ve demiş ki tamam, yepyeni bir yer inşa edeceğiz ve başkent orası olacak. Kavga etmen kuzum. Ve sonra Canberra'yı inşa etmişler. Tamamen planlı bir şehir olduğu için parlamentoyu inşa ederken bu çevrede yüksek bir dağ varmış. Dağı önce kesmişler. Kesip parlamentoyu buraya koymuşlar. Sonrasında da oradan alınan topraklar toplanmış ve başka bir yere gömülmüş. Sonra parlamentoyu koymuşlar. Buradan parlamentonun tam karşısında Avustralya Savaş Anıtı'nı görüyoruz. Oradan da bakmıştık. Şu anda parlamentodayız. İçeriye gireceğiz. Ama içeride video çekiliyor mu, çekilmiyor mu hiçbir fikrim yok. Kavgayı sonlandırdıkları şehir gerçekten çok düzenli, çok güzel. Yani çok fazla bir şey yok, yoğunluk yok. Olması gereken de bu değil mi aslında? Yabancılar da şey sanıyor ya, İstanbul Türkiye'nin başkenti. Onun gibi Sydney değil, Canberra buranın başkenti arkadaşlar. Bence de planlama açısından harika bir şehir. Her şey çok düzenli. Sokaklar geniş geniş ve dünyada sadece içine girebildiğimiz parlamento binası. Bakalım. Soralım bir de içeride video alınıyor mu sonra bir de parlamentodan da. İçerideyiz. Nereye kadar video çekiliyor hiçbir bilgim yok. Ama bir soralım. Şimdi gençler burada haritamız var. Dur. Memories House diyor. Dur bakayım nereden gidiyor. Böyle soldan çıkalım. Magna Carta. Kalabalığa doğru gidiyor. Gençler üzülü günüm. Ticket alamıyorum. Telefon yok. Hiçbir şey yok. Kamerada yok. Karşımızda Magna Carta var arkadaşlar. Yani büyük ferman. Bu o dönemde kral tarafından kurulan ve ilk zamanlarda sadece aslında İngiliz soyluların haklarını koruyan bir belgeydi. Ama sonrasında özgürlük ve hukuk mücadelesine çıktı. Arkadaşlar parlamentonun içine girdim. Buralara fotoğraf koyacağım ama maalesef ki içeride video alınmıyor. Çünkü canlı insanlar tartışıyordu.
Ve o kadar güzel bir şey oldu ki bak fotoğrafa bak. Azerbaycanlı abim Aran beni takip ediyormuş. Ve burada denk geldik, şaka gibi. O kadar güzel hisler ki bunlar yani. Çok güzeldi. Yani güzeldi. İlk defa böyle bir parlamento binasını görüyor olmak falan gerçekten çok özel. Değerli şeyler bunlar. Avustralya'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Canberra böyleydi. Gerçekten keyifli, huzurlu, düzenli bir şehir. Geçtiklerim arasından en keyiflisiydi diyebiliyorum. Ve parlamento binasından bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Muhtemelen birazcık kısa oldu. Ama ve lakin eğlendiğimizi düşünüyorum. Şuranın kalabalığına bakın. Okey. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.